İhtiyar çalgıcının hikayesi buraya varınca ihtiyar da yüzünü perde arkasına çekti. Ahvalide. İhtiyar eteğini dedikodudan silkti. Ona ait bizim ağzımızda ancak yarım bir söz kaldı. Ey Aysü işreti düzüp koşma uğrunda yüz binlerce can feda edilse der. Can ormanındaki avcılıkta doğan ol. Cihanın güneşi gidip canla oyna. İhtiyar çalgıcının hikayesi buraya varınca ihtiyar da yüzünü perde arkasına çekti. Aslında hep böyle arada söylüyorum ya, ihtiyardan kasıt bir mürşit, bir veli. Ve zahiren de bize rehberlik yapıyor o e, çalgıcı. Ona bu açıdan da bakabiliriz. Veyahut da ihtiyarı biz Cenab-ı Hakk'ın bir tecelliyat olarak da görebiliriz. Veya biz ihtiyarı Muhammed Mustafa'nın nuru olarak da görebiliriz. Görme açısından bunların hepsi de ikiliktir. Nasıl görürsen gör ikiliktir. Ama biz onun diyelim ki bir mürşit olarak görelim. Ve o bu hali yaşayınca, yani o ihtiyar çalgıcı habire gönlü varidata açılıp, zuhurata açılıp, perdeden perdeye geçmeye başlayınca artık o sözü bıraktı. Nasıl sözü bıraktı? Hani önceden kemanını yere vurduydu. Ben yıllardır şöyle yaptım, yıllardır böyle yaptım dediydi. Tövbe ettiydi ve bir sürü kelam, pişmanlık hikayesi okuduydu bize, hatırlarsanız. Artık bu zuhurat onun gönlünde tecelli edince, o hayretten hayrete geçince, gönül Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatlarına, esmanın tecelliyatlarına, daha irileri, zati tecellilere mazhar olunca artık sözü bıraktı. Söz yerine ne geçti? Hal geçti. Ve bundan sonrası artık dedi anlatılmaz. Bunlar konuşulmaz. Ya bu ancak yaşamak lazım. Bu hayreti idrak etmek, o hayreti yaşamak gerekir. O sıfatsal tecelliyatlara mazhar olmaya devam etmek gerekir. O yüzden artık o hayret makamını anlatmak, o kalbe gelen sıfatsal tecelliyatları anlatmak için Türkçe yetmez. Ona kelimeler yetmez. O çünkü normalde burada o hakikati, o kalbine gelen o hakikati kendisi ifade etmesi mümkün değildir. Çünkü o hakikat perdeleri, o hayret perdeleri dile kelama gelecek gibi değildir. Ancak Hazreti Pir gibi değişik menkıbelerle anlatmak gerekir. Onu direkt anlatmak, onu normalde kelimelere sığdırmak mümkün değildir. O yüzden peygamberler de, Kur'an-ı Kerim'de değişik menkıbeler anlatır. Ama ne yazık ki, çok özür dilerim, cahil kafalılar, ham kafalılar, işin hakikatinden uzak, maneviyatından uzak olan kimseler o menkıbeleri küçümserler. Oysa her menkıbe olmasa dahi büyüklerin anlatmış olduğu menkıbeler kendi içinde hakikat gizler. Bir şeyi direkt konuşsanız karşınızdaki kimse onu algılamayabilir, anlayamayabilir. Ama onu bir menkıbeyle anlatırsanız bunu anlatmak ve karşıdaki kimsenin bunu anlaması daha rahat olur. O yüzden artık o mürşit, o ihtiyar çalgıcı kendi faniliğini de görür ve artık kendisini ortadan çıkarır, kendisini ortadan çıkarıp meydanı hakka bırakır. Çünkü eğer sen meydanı hakka bırakmaz isen hala da hiçliği yakalamamışındır, kendi benliğinden geçmemişindir. Artık söyleyen dil var ise, gören göz var ise,
tutan el var ise senin bir hükmün kalmamıştır. Sen hala da kendi hükmünü gütmen senin o hale gelmediğini gösterir. O hale geldiysen gören de odur, söyleyen de odur, hatta daha ileri dinleyen de odur.